Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ben Ozan Kurtbay. Achtung diyerek yine yayına başlıyorum. Mayday, 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 mayday. Aynen. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayına. Ben Ozan Kurtbay. Evet. Anlatacaklarım var ama nasıl başlayacağımı bilmiyorum. O yüzden abi yapacak bir şey yok. Göbekleme dalacağım yani. Aynen. Öncelikle herkesten bol bol like, bol bol yorum ve abonelik bekliyorum. Aynen. Achtung. Ve bak açalım Solarfire oradan anlatayım yoksa olacak gibi değil. Yoksa olacak gibi değil. Achtung. Şimdik. Şimdik. Evet. Bunu geri saralım bugüne. Ay terazi burcunda şu anda. Sıfır noktasını yeni geçti. Gördüğünüz gibi sıfır noktası yeni geçti. Dengeler oturmaya doğru gidiyor ve bütün bu dengeler nereye oturmaya doğru gidiyor? Onu söyleyeyim. Öncelikle bu sene 2 ay sonra bir güneş tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulması, güneş yıldızının kendi yönettiği evde olacak. Aslan burcunda. Ve o zamana kadar Jüpiter Yengeç burcunu terk etmiş olacak ve Aslan burcuna girmiş olacak. Ve tam tutulmanın olduğu ayda, olduğu günde Mars Boğa burcundan çıkıp Yengeç burcuna girmiş olacak. Ben size şimdi Solar Fire'dan olayın nasıl cereyan edeceğini göstereceğim. Şimdi açayım. Haftaya Wix. Hop hop hop. 2 ay sonrasına gitmemiz gerekiyor yoksa olmaz. Evet. Burada gün olarak ilerlemek zorundayız. Yoksa kaçırırız. 8, 9, 10, 11, 12 Ağustos. Tam da burada. Tam burada. Şimdi gördüğünüz gibi Ay Güneş kavuşumu çünkü Güneş tutulması Aslan burcunda mouse'la gösterdiğim yerde Aslan burcunda hatta büyüteyim. Aslan burcunda ve aynı zamanda tam olarak arada 10 derecelik bir açı var. Bu artık kavuşum sayılır. Kavuşum sayılır. Jüpiter kavuşumunda. Jüpiter büyüteç gibi orayı büyütecek, o akışı büyütecek. 20 derece 20 derecede bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bir güneş tutulması gerçekleşecek. Hatta saati de ilerleteyim biraz daha. Hop. Tam burada. Ay orada. Güneş orada. Jüpiter orada. Merkür orada. Bu çok büyük bir sıçrama getirir. Çünkü güneşin kendi yönettiği ev. Kendi yönettiği burç. Ancak ve ancak aynı anda Mars Yengeç burcunda olacak. Mars Yengeç burcunda doğrudan değil, dolaylı olarak etki yaratır. Doğrudan değil, dolaylı olarak. Çünkü işin içerisinde ay vardır. Çünkü Mars Güneş'i ister. Ancak içinde bulunduğu burç ay ile yönetilir. Yani aydan güneşe dönecek. Doğrudan değil, dolaylı olarak gelecek bu akış. Ve daha önemli kısmı. Tam olarak Plüton retroda sıkıştırıyor olacak. Bu sıçrama Plüton'u da 180 derecelik bir açıyla tetikleyecek. Çünkü buradaki sıçrama, buradaki şeyi şöyle düşünün.
2 uçtan ip tutuyorsunuz. Bir yere birden hatta şöyle göstereyim. Bir yere birden şuraya birden basınç geliyor. Çat diye çekiyor. Bu ne olur? Ters yönde hareket etmeye çalışan kısmı da bu zaten geriye doğru çekmeye çalışıyor. Birden çat diye gidecek. Plüton. Plüton'un sizde tuttuğu şeyi, hepimizde tuttuğu şeyi çat diye alacak. Peki Plüton nerede? Kova burcunda. Üst bilinç. Üst bilince tersten bir sıçrama yaratacak. Niye tersten? Çünkü retroda. Bütün üst bilince gitmeyi engelleyen bilinçaltı ani bir tepkimeyle terse doğru harekete kalkacak. Peki bilinçaltında kim var? Ay var. Ayda kim var? Yengeç var. Yengeçte kim var? Mars var. Dolaylı yoldan çok ciddi bir sıçrama yaşanacak ve duygusal takıntılarını, çünkü Plüton duyguyu, ruhu temsil eder. Retrodayken duygusal, ruhsal takıntılar verir. Çünkü oradan kopamıyorsundur. Onu oradan resmen alıp götürmeye çalışıyor. Ama sen takıldıkça bilinç altındaki güncelleyemediğin düşüncelerini, vizyonunu, değerlerini oraya takıldıkça bu sıçrama sende tam ters bir etki yaratacak. Bugün oturan dengeler önümüzdeki 2 ay sonra çok ciddi bir sıçramaya hazırlanıyor. Hem de Jüpiter ile beraber sıçramaya hazırlanıyor. Birden üst bilince doğru sıçrama yaşayacağız. Üst bilinç neresi? Kova. Beyin oraya doğru gitmeye başlayacak. Niye beyin? Çünkü Aslan Burcu beyni temsil eder. Yaratıcılığı temsil eder. Zodyak'ta 5 numaralı evi temsil eder. Burası 5 numaralı ev Aslan Burcu tarafından yönetilir. Burası 11 numaralı ev. Plüton burada. Kovada. Buradan buraya bir yaratıcılık yaratmak zorundasın. O yarattığın yaratıcılık seni Kova'ya götürecek. Kova da seni Uranüs'le beraber Kuzey Ay düğümüne götürecek. Ne kadar anlık güncellemeye sahipsen o kadar değersel avantaja sahip olacaksın. Mars matematiksel olarak eksi bir burçta. Tertemiz. Ay, Güneş, Jüpiter, Merkür matematiksel olarak artı bir burçta. Bu ciddi bir sıçrama demek. Plüton matematiksel olarak artı bir burçta ancak kendisi retroda. Ve bu tutulmadan 6 gün sonra bir aks sıkışması yaşayacağız. Nerede yaşayacağız? Balık burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Tam da burada. Ay tutulması 28 Ağustos. 6 gün sonra dediğim 16 gün sonra. 16 gün sonra Balık burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek 4 derece. Balık burcu ne? 12 numaralı ev. Tamamen rutinlerde yönetici olan alana değil, yönetilen alana olacak. Ve orada 12 numaralı evin konusu ne? 1. Matematiksel olarak eksi. Balık burcu. 2. Geçmişte bıraktığın, tamamlayamadığın her şey. Ve geçmişten müdahale gizli kapaklı ve ihanetlerle, skandallarla gelir. Bu tutulmadan hemen 16 gün sonra. Ve bu tutulmaya böyle birden gitmeyeceğiz. Şu andan itibaren başladı bu tutulma. Dün de vardı bu tutulma, geçen hafta da vardı. Ama tutulmanın göbeğine 2 ay sonra yavaş yavaş ilerleyeceğiz zihinsel olarak. Ve
O yüzden bir mutlak matematikle gitmek zorundayız. Mutlak algoritmayla gitmek zorundayız. Her şey mantık çerçevesinde oturmak zorunda. Olmadığı takdirde o matematiksel eksi değerler senden koparmaya başlayacak. Çünkü astrolojide şöyle bir kural vardır. Güneş bizim galaksimizde hayat verense Plüton'da hayat alandır. Yeryüzüne hükmediyorsa Güneş, Plüton yer altına hükmediyor. Yani herkesin içindeki duygulara ve ruha hükmediyor. Aynı zamanda yeraltı sularına hükmediyor. Aynı zamanda yeraltı dünyasında yaşayan herkese hükmediyor. Şimdi Güneş Aslan Burcu'nda bu tutulmayı yaratırken Plüton üst bilinçte Kova'da bir yeraltı 180 derecelik bir geri çekme yaşatacak. Ve ondan 16 gün sonra Plüton üst bilinçte mi? Evet. Bilinç altında bir tutulma mı yaşanacak? Evet. Güneş beyinde mi tutulma yaşatıyor? Aynen. Direkt şurayı kapatayım. Şimdi Plüton üst bilinçte mi? Üst bilinç. Güneş bilinçte mi? Bilinçte. Mars nerede? Bilinç altında. Yengeç burcunda. Burada ters yönden muhteşem bir düşün. Şuraya ip taktığını düşün. Birden o ipi böyle çat diye çektiğini düşün. O çekilecek çünkü Plüton retroda. Çekilmek zorunda. Başka matematiksel bir olasılık yok. Neden çekilecek? Çünkü güneş tutulması gerçekleşiyor. Güneş tutulması gerçekleşiyor. O çekince bu zaten geriye çekmeye çalışıyor. O ileri çekince birden çat diye açılacak burası. Ve olaylar da doğrudan değil, dolaylı olarak gelecek. Çünkü Mars Yengeç burcunda bu çekilme olayından 16 gün sonra bilinçaltında bilinçaltının da altında hatta bir ay tutulması yaşanacak. Duygusal tutulma. Eksi matematiksel olarak. Ve bu aşama dışarıda görüntüsü şu, yönetenler değil, yönetilenler arasında olacak. Bu durumda sen bilimsel sıçramanı yönetenler aşamasına geçmek için mi yaşayacaksın? Yoksa yönetilenler arasında kaosa karışmak için mi yaşayacaksın? Yani bir yer boyut sıçrarken öbür taraf daha alt boyuta itiliyor. Makas açılmaya başlıyor. Orada ne yapacağın tamamen sana kalmış olan bir şey. Bugün dengeler oturmaya başlıyor. Ay Terazi burcunda Plüton'la çok güzel bir açı yapıyor. Kova burcundaki. Burada bak Plüton'la çok güzel. Daha söylememe gerek yok. Ve o da oradan Güneş'e yapıyor aynı açıyı. Uranüs'le kavuşumdaki olan Güneş'le. Ani fırsatların gelip gidişatı. Achtung. Ondan sonra en yakın ilişkilerimizde muazzam bir zorlanma. Niye? Başak burcunda yenilenmek ve genişlemek ve gelişmek için. Orada yapacak hiçbir şey, bunu yapmak zorundasın. Neye istinaden? Güney ay düğümü zorlanmasına istinaden. Yani ikili ilişkilerinde, kadın erkek dengesinde iki kişi bir araya gelir, bütünleşirler. O orgazm duygusu yaşanır. Bu kişilerin kendilerini geliştirmesi ve bilimsel olarak sıçraması için verilmiş olan bir duygudur. Ve bunu Başak Burcu'nda gelişime odaklı yaşayabilesin diye verilmiş. Ve bunu tamamen aşağıda Güney Ay düğümünde geçmiş konfor alanı ve alışkanlıklar ve şimdiye kadar biriktirdiğin bilinç altındaki her duygudan
kopup kuzey ay düğümüne gidebilmek için yaşıyorsun. O denge o zaman ancak oturur. O dengeyi onu yenilemeden oturtmaya kalkarsan o kapak oturmaz. Ve sen 12 Ağustos'taki tutulmaya oturmamış bir kapakla gidersin. Ve orada zaten illaki o kapak darmadağın olur ya da paramparça olur. Sonra dersin niye böyle oldu? Çünkü sen gerekeni yapmadın. Bu kadar basit. Sen gerekeni yapmadın. Yapmak zorundaydın. Bu net. Şimdi yarın 26 Ay Terazi burcunda. Merkür'le Venüs Yengeç burcunda Venüs'te kare açı yapıyor. Kare açı ne? İlişkilerini geliştirebilmek için önüne çıkacak olan fırsatlar. Nasıl fırsatlar? Matematiksel olarak eksi fırsatlar. Yapılandırabilmen için. Ne demiştim? Eksi değeri dünyada boşuna yok. Eksiyle eksiyi çarpıp artı yaratabilmemiz için var. Yarın böyle bir gündem söz konusu. Yarın ben de zaten hayatımda benim Güneş burcum Terazi direkt olarak tescillemeye gidiyorum. Mayday, Mayday, Achtung. 4 numaraları. Bitti. Şimdi bunu tarot üstünden nasıl göründüğüne bakacağız yarın için. Koç burcu. 7 numaralı ev. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın koçlara? Enerji akışınız gayet iyi. Şu geçtiğimiz süre zarfı içerisinde. Onu matematiksel olarak olumlu yönde, artı bir değeri olumlu bir yönde kullanmak zorundaydın. Kullandın mı? Çünkü kullandıysan o seni şu anda bir düzeni ani bir şekilde yenilemek üzerine götürüyor. O artıyı, bu düzeni yenilemek için kullanmak zorundasın. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler ve bunun için de eski düzende güncellenmemiş olan her şeyi ve herkesi atmak zorundasın sayın koç. Aksi takdirde o düzen ve sen bunu taşıyamazsınız. Taşıyamazsınız. Orada güneş kartının gölge yönü ne der? Bilinçaltın seni manipüle etmeye kalkar. Kendi bilinçaltın seni manipüle etmeye kalkar. Neden? Ne kadar az enerjiyle ne kadar çok verim elde edebilmeye odaklıyım ben. Ve seni güvende tutmaya odaklıyım ben. Ben yeni bir şey istemiyorum. Bana alışkanlıklarımı ver. Ve algoritma da diyor ki hayır yenilenmek zorundasın. O kodlarını değiştirmek zorundasın. Aksi takdirde çökersin. Çökersen de çok kötü çökersin sayın koç. Olay nereye gider hemen söyleyeyim. Olay nereye gider? Sınırların kaybolur. Bütün sınırlarını kaybedersin. Ruhsal olarak sıkılmaya başlarsın. Ceketini alır gidersin. Bütün o yıkılan kuleyi paramparça edersin. Ve niye? Çünkü adını koyamıyorum. Niye? Çünkü bilinçaltım beni manipüle ediyor. Bilinçaltı o kadar güçlü bir şeydir ki sana karşı mücadele eder. Senin bilinçaltın sana karşı mücadele eder. Güya seni koruyor. Ama aslında sadece alışkanlıklarını koruyor. Hangi alışkanlıklarını? Güney ay düğümündeki alışkanlıklarını. Onları bırakması gerekiyor. Sayın Koç ona göre hareket et. Gelelim sayın boğa burçlarına. Ay tam ters istikamette. Tam ters istikamette. Terazide. Boğalarda tamamen karanlık var. Hiçbir şey öngöremiyorlar. Achtung. 6 numaralı organizasyonlar tam tersten gelirken ben bu kararları nasıl vereceğim diyor şeyler sayın boğalar. Bakacağız şimdi. Bakacağız. Nereye doğru gidiyor? Bakacağız şimdi. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın boğalara? Eskiler geri dönüyor. Eskiler derken eski yaşadığın, yaptığın, yapamadığın her şey
Ne halde bıraktıysan o şekilde geri dönüyor. Olumlu bir şey yaptıysan sana matematiksel olarak artı değerde gelecek. Bir şeyi unutup aman boş ver diye görmezden geldiysen eksi olarak geri gelecek. Bunu düzeltme şansına sahipsin. Ve onu düzeltip kader çarkıyla bir sonraki aşamaya katkı sağlamaya odaklı olarak gitmen gerekiyor. Sen boğasın, eksisin matematiksel olarak. Savunmaya yöneliksin. Burada yine savunmaya kaçarsan bu güzelim avantajı matematiksel olarak kaçırırsın canım. Kaçırırsan, kaçırmamak için ne yapman gerekiyor biliyor musun? Önce kendi zihnine bakman gerekiyor. Ya benim fikirlerim güncel mi? Bu benim doğrularımla uymuyor da. Benim doğrularım güncel mi? Az önce ne dedim? Senin bilinçaltın sana karşı, ya seni koruyor. Sana karşı hareket ediyor. Seni yerle bir eden karşındakiler olmuyor genelde. Senin kendi bilinçaltın. O yüzden reddediyorsun. Ve sabit burçsun. Sabit burçların en büyük antikapı nedir? Ben en iyisini bilirim. Bilinçaltını dökelim mi? Bak bakalım en iyisini sen mi biliyormuşsun? Sayın Boğa, ona istinaden hareket etmen gerekiyor. O kılıçların onlusu ne diyormuş peki? O kılıçların onlusu diyor ki, bizim Sayın Boğa, otoritelerle karşı karşıya geldi. Otoriteler bunu kabul etmediler. Ondan sonra dediler ki o zaman orayı komple kaldır ölüm kartı. O zaman orayı komple kaldır. Ama ben bu kadar emek sarf ettim. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Sen kendini güncelledin mi arkadaşım? Ama ben daha iyisini biliyorum. İyi o zaman geçmişte sürünmeye devam et Sayın Boğa. Orada yapacak hiçbir şey yok. Mayday mayday. Done. Gelelim şimdi Sayın İkizler Burcu'na. 5 numaralı oğlum boru mu? Yaratıcılık evi. İkizler Burcu 1, İkizler Burcu 2 ve İkizler Burcu 3. 5 ne diyormuş 5 numaralı ev? Seninki Sayın İkizler bir süre önce hem icraatı hem yönetimi aynı anda yapması gerekiyormuş. Yaptınız mı Sayın İkizler 5 numaralı evde? Yaptınız mı kardeşim? Doğru yere odaklanıp doğru icraatları gerçekleştirdiyseniz doğru kişilerle şu anda tam odak noktasına geliyorsunuz. Niye? Yeniden yaratım. Ama yanlış kişilerle geldiyseniz oraya şu anda o enerjiniz ona yetmeyecek. Size bir laf söyleyecekler. Yeter artık olmaz bir yere kadar. Abi bir yere kadar diyeceğine işe göre kişi seçsen, kişiye göre iş seçmesen daha iyi olmaz mı? Sana destek verecek, senin yaratıcılığına ayak uydurabilecek kişilerle devam etsen olmuyor mu acaba? İşte ben şöyle yaptım, sen kestirmeden gitmeye kalktın değil mi? Aynen. O yüzden de elimdeki bana yeter dedim. Şu anda 70 gibi mi duruyor? Şu anda 70 gibi mi duruyor? Hayır enerjim yetmiyor. Vallahi mı? Bırak şimdi. Ben hallederim diye peşinde koşturacaktım. Şu anda sıyırıyorsun Sayın İkizler. Şu anda sıyırıyorsun. Ne çizgi kaldı, ne hedef kaldı, ne bir şey kaldı. Niye? Çünkü yapmadı. Halbuki atışı kendi yapması gerekiyor. O atışı kestirmeden hallederim deyip başkalarına emanet etti ama emanet ettiği kişiler yanlıştı. Yapıştır. Sayın ikizler, o dengeler öyle gider işte. O dengeler öyle gider. Sonra ne? Hiç bağırmaya hakkın yok. Ayıp denen bir şey var ya. Aynen. Gelelim şimdi yengeç burçlarına. 4 numaralı güvenlik evi. Dananın kuyruğu kopuyor. Sayın yengeçler, 1 numaralı kart. Açmaya korkuyorum ya. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Yusuf. 1 numaralı kart der ki, yaptığın şeyler bir süredir zaman aşımında. Asılan kart. Çünkü senin yapman gereken daha önemli bir şey vardı. Neydi? Kendinle yüzleşme. Kendi yaptıklarınla yüzleşme. Ben ne yapıyorum? Neyin peşindeyim? Aslında doğru açıyla bakıyor muyum?
Çünkü ben suyun kardinal burcuyum ancak benim yönetici gezegenim Ay ya. Orada en çok bende yüzleşme şart. Çünkü herkesin bilinçaltını benim yönetici gezegenim yönetiyor. Bu durumda çuvaldızı direkt kendime batırmam gerekiyor. Ben nerede hata yapıyorum? Achtung! Olasılıkları ziyadesiyle değerlendiriyor muyum acaba? Tam olarak değerlendiriyor muyum? Doğru açıyla mı bakıyorum acaba? Acaba ben mi manipüle ediliyorum yoksa bilinçaltım beni manipüle mi ediyor? Hadi yengeç 4 numaralı ev oğlum doğru değil çünkü. Olay nereye gidiyor? O dengeler şimdi nasıl oturacak? Ben daha önceki videoda bugüne geleceğimizi söyledim. Açın izleyin abi. Beni sağlam kafalamışlar. Beni sağlam kafalamışlar. Duygusal bakıyorsan demek ki. Yani matematiksel ve mantıksal ve ben burada kendimi yırtıyorum. Sen hala duygusal olarak bakıyorsan burada yapabileceğimiz bir şey yok abi. Ne oldu? İşte çok ilgi gördüm. Şımardım ben. Sonra ne oldu? Bir de üstüne panik yaptım. O kadar matematiksel hareket etmişsin ki. Yani bildiğin gibi değil. Üstüne panik yaptın. 4 numaralı ev çökmeye doğru gitti değil mi? İdare bir yolu, başka bir yolu yok mu? Tek bir yolu var. Tek bir yolu var. Başka yolu yok. Kendinle yüzleşeceksin abi. Başka yolun dene, aynı sonuca çıkacaksın. Çünkü burayı değiştirmiyorsun baba. Bakış açısını hiç değiştirmiyorsun. Hep aynı. Ayıp denen bir şey var ya. Onu Python'a koydun, run'a bastın. Hareket etti mi? Ona hiç koymadım ki ben. O kadar belli oluyor ki ona hiç koymadı. Koysaydın çünkü error alırdın, gidemezdin. Net. Gelelim şimdi sayın aslan burçlarına, gölgelerin gücü adına. 3 numaralı ev. Yapacakların neyin peşinde? Ve sen yapacakların neyin peşinde, sen neyin peşindesin? İşte sıkıntı orada. Yapacakların başka istikamette kaldı. Ben bu istikamete gitmişim, haberim yok. Ben söyleyeyim, düz mantık gittin çünkü. Aslansın ya. Benim bildiğim en doğrudur. Tamam da senin bildiğin noktada her şey en doğrudur. Senin güneş yıldızın oraya bakar, onun atomunu, DNA'sını görür. Ya baktığın nokta yanlışsa o zaman ne yapacağız? Hala ben. Tamam sen al senin al canın ben al senin olsun bu senin hiç sıkıntı yok. Ama mevzu bu değil. Mevzu bu değil. Onu al turşusunu göster. Mevzu o değil ama. Sen onunla beraber git. Bak nasıl kaçırdın. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın aslanlara? Diyor ki bir süredir risk analizleriyle meşgulmüşsün. Aksiyon peşinde koşturuyormuşsun. Eyvallah. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama ufak bir sıkıntı var. Sıkıntı bu silgi. Bu silgiye duyduğun ön yargı senin sıkıntın. Hiçbir sürprize açık değil görünüyorsun şu anda. Hiçbir yeni gelişmeye açık değil görünüyorsun. Çünkü gelebilecek her şeyin aynı olduğu varsayımıyla hareket ediyorsun. Bu kimin eseri? Senin bilinçaltın. Başkasının eseri değil. Güya seni koruyor. Nereden biliyorsun gelen her şeyin aynı olacağını? Onu sen o riske boşuna mı girdin? Çünkü şu anda yaptığın her şey kendi güçlenmeni engellemek. Başka hiçbir şey değil. Onu da biliyorum. Biliyorsun. Bakalım şimdi. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Bakalım nereye kadar biliyor. Yaratıcılığı bir kenara bırakmış seninki. Aynen. Yaratıcılığı bir kenara bırakmış. Hiçbir şeyi vermiyor da. Nereden biliyoruz? Dünya kartı. Hiçbir şeyi de vermiyor da. Riski aldı. Öylece duruyor. Riski aldı. Öylece duruyor.
Sorumluluklar kime emanet? İşte en büyük sıkıntımız orada işte. En büyük sıkıntı orada. Gelenlerin hiçbiri doğru değildi. Ben de hiçbir şeyi ilerletmedim. Sabit kaldın değil mi? Bu durumda bunların hepsini unut. Çünkü gelenler başka şeylerle geliyorlardı. Sen aynı şeylerle geldiklerini zannettin. Halbuki o şansı verseydin, o şansla muazzam yaratıcılıkla çok güzel bir aktivasyona giderdin. Kendi ruhunla. O aktivasyonla o dümeni çok güzel döndürürdün Sayın Aslan. Ya onu yaptın ya şimdi bunları yapma fırsatına sahipsin. Seçim senin. Sayın Aslan. Tertemiz. Gelelim şimdi Başak burçlarına. 2 numaralı değerler evi. Gölgelerin gücü adına. Aynen. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart Sayın Başak. Değerler evinde dengeler oturma aşamasındaymış bir süredir. Doğru. Benim yükselenim Başak tam olarak öyle. Aynen adalet kartı. O değersel dengeler oturuyor şu anda böyle zıngır 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 zıngır. Yukarıdan bir uzay mekiği iniyormuş gibi. Zıngır 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 zıngır. Değerler. Bildiğin gibi değil. Değerler. Şu anda yatırımların tam gaz çalışmaya başlayacağı süreç. Kupaların kraliçesi. Hatta umursamadığın, sallamadığın her şey dahi bir yatırıma potansiyel var. Çünkü dengeler oturuyor. Ve orada fikir birlikleri önümüzdeki süreç içerisinde senin için çok önemli Sayın Başak. Ona istinaden senin doğrun, benim doğrum, ben onda bunda şundadır, bundan da şundadır, mavi boncuk kimdeyse, aynen oraya doğru gidiyor değerler. Mantıklı hareket etmek zorundasın kardeşim. Nereye doğru gidiyormuşum bakacağız şimdi. Akıllı ol. Akıllı ol Sayın Başak. Bir dur. Aynen bir dur. Gergin. Tamam temkinli gidiyorsun ama arızını çıkarma. Temkinli gidiyorsun ama ağrı çıkarma. Zaten gördüğün an yardıracaksın. Ayıp denen küçük çaplı değişikliklerle gördüğün an yardıracaksın zaten. Mayday mayday. Değneklerin şövalyesi. Hesapların belki tutmayacak. Ama diyeceksin ki ben bunu öngörüyorum. Algoritma çalışıyor mu? Çalışıyor. Sen o algoritmaya güven. Zaten o algoritma sana arıza verir. Aynen. Nerede error verdiğine bakarsın. Oradaki kodu güncellersin. Bu kadar basit. Hani bu imkansız değil ki. O yüzden hiç kimseyle hiçbir savaşa girme. Sen mantıklı hareket et kardeşim. Nokta. Değer gelecek mi karşılığında? Bitti. Duygusal hareket etme lüksün yok. Gelelim şimdi Sayın Terazi burçlarına. The one. Bütün olasılıklar. Nereden enerji geliyor? Çabuk söyleyin. Cümle kurun oraya gideceğiz. Nereden enerji geliyorsa oraya gideceğiz. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Der ki Sayın Terazi. Aha. Bir süre önce verdiğiniz kararların meyvelerini şimdi yiyeceksiniz. Aşıklar kartı öyle diyor. Eğer o bir illüzyon değildiyse. Eline tutulur veri var mı bir kardeşim? Var. Mantıklı mıydı? Evet. Matematiksel bir istikrarı olabilir miydi? Vardı. O zaman ya zaten yardı. Benim güneş burcum Terazi oğlum yardı. Montenegro'ya geldi taşıdı. Bitti. Şimdiye kadarki olan süreçte sürpriz gelişmeler hazırlıklı ol Sayın Terazi. Nasılsa olmayacak, bana gına getirdiler, bana öyle oldu, bana şöyle oldu. Birader matematiksel bir karşılığı var mı söylenen şeyin? Var, bitti. Hiç duygusal tepki vermene gerek yok. Bu durumda kendini çok güzel yapılandırmaya gidebilirsin. Çok daha büyümeye doğru gidebilirsin. Mayday mayday, mayday mayday. Çok daha büyümeye doğru gidebilirsin. Olay nereye doğru gidecek ben sana söyleyeyim kardeşim. Aynen yapacak bir şey yok. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Aha der ki otoritelerden olumlu haberler geldiği an acaba mı deme lüksün yok Sayın Terazi. Acaba olur mu deme lüksün yok. Yardıracaksın baba. Sıkıntı yok. Yardırıp
Kendini tescilleyeceksin. Başka hiçbir olasılık yok matematiksel olarak. O algoritmayı, mantığı oturt, bitti. Oturtana kadar sıkılabilirsin, acaba mı diyebilirsin. Matematik oturuyor mu kardeşim? Bitti. Matematik oturuyorsa sıkıntı yok. Hiç boşu boşuna sıyırmana gerek yok. Matematik oturuyor mu? Tertemiz. Demek ki senin bilinçaltında sana sıkıntı yaratan bir şeyler var. Yoksa o sıkıntıyı demek ki şeyinde güncellenmemiş kodlar var. Eski kodlarla gidiyorsun. Ve o bilinçaltı seni korumaya çalışıyor. Ama büyümeyelim, ama şunu yapmayalım, ama bunu yapmayalım. Hadi lan. Aynen. Gelelim şimdi akrep burçlarına. 12 numaralı. O köprüleri ne yaptınız siz? O dengeleri kurdunuz mu? Dün kurun demiştim. Kurdunuz mu? Bakacağız şimdi, bakacağız. Gölgelerin gücü adına bakacağız. Yapacak bir şey yok. Aynen. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Sayın akrepler. Bir süredir kendinizi kanıtlama mücadelesiyle karşı karşıyasınız. O kanıtlar şu anda senin dengeni çok güzel bir şekilde oturtacak. Tabii yaptıysan. Akrebin hiç zannetmiyorum yapmadığına. Çünkü hırs basar. Yani düz duvara dahi gider. Sadece onun da bilinçaltı problemleri var. Arkadaşım, sen kendini kanıtlamaya giderken hiç mi bir şey öğrenmedin? Net, hiçbir şey öğrenmedin. İşe yaradı mı? Yaradı. O zaman şurayı güncellesene işine yaradıysa. Niye? Ama bu aynı olacak diyorsun. Abi zorla girdin oraya, doğru mu? Dümdüz duvara da çarptın. O çarpıştan hiç mi bir şey öğrenmedin de hala aynı algoritmayla gidiyorsun? Eğer böyle şu anda benim baktığım gibi düz bakıyorsan, error bakıyorsan öğrenmemişsin demektir zaten. Ama öğrenmek zorundasın. Yapacak bir şey yok. Güneş tutulmasına böyle mi gireceksin? Şimdi utanmadan der, hazır girilmişi var. hazır girilmişi yok kardeşim. Hazır girilmişi yok. Ben sana söyleyeyim hazır girilmişin niye olmadığını. Aynen. Umursamadın çünkü. Aynı yere, aynı NATO kafa, NATO mermer, aynı bilinçaltında devam ettin. Niye? Çünkü o geçmişteki yaptığın hatalara aynen devam ettin. Belki işe yarar diye. Düz mantık ya akrep. Suyun sabit burcu. Düz mantık. Belki işime yarar, belki dönüştürebilirim dedim. Senin kendini dönüştürmen gerekiyordu. Kendini dönüştürseydin zaten karşıdakinin dönüşmeyeceğini fark ederdin. Çak. Bu da evrenin sana kapağı olsun sayın akrep. Hep çünkü insanoğlu hep sıkıntıyı karşısındakini arar. Kendi algoritmasında hiç aramaz. Çünkü algoritma güya ben enerji tasarrufu yapıp en iyisini çıkarmaya çalışıyorum. Belli. Onu yapabilmek için harcadığın enerjinin haddi hesabı yok sayın bilinçaltı. Bundan haberin var mı? Dur diye. Enerji, dur derken harcadığı enerji yürümeye çalışmanın 10 katı. Ama bundan haberi yok tabii. Gelelim şimdi matematiksel olarak 10 katı net. Sayın yaylar, karşı ev çabuk 11 numara dış bağlantılar. Vallahi mı? Şimdi erteleyip ertelemediğini görürüz. Hadi bakalım. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart, sayın yay. Kupaların olmuş. İyiymiş. Yaptınız mı delikanlı gibi? Bununla meşguldünüz. Kendi düzeninizle, Zodya'daki 4 numaralı evinizle meşguldünüz. Yaptınız mı? Gelen haberlerle harekete geçmemiş olması imkansız yayın. Ertelemediyse tabii. Ne oldu? Bunu yapıp bunu alıp bu haberle bunu alıp bunu yapabiliriz. 11 numaralı ev çünkü boru değil. Ama ufak bir sıkıntımız var sayın yani. Sıkıntı var. Şu kadar bir sıkıntı. Şu kadar. Çok bir şey değil. Şu kadar bir sıkıntı. Yani vallahi şu kadar var. Birazcık sabırlı olman gerekiyor. Yay için imkansız. Yay için geldi mi? Gelmedi. Geldi mi? Ulan aradan yarım saniye geçti. Sen ışık hızına hareket ediyorsan bizim ne suçumuz var? Satürn'e göre hareket edeceksin kardeşim. Işık hızına yani
Ben ışık hızıyım, ben ışık hızı. Tamam, ne işine yarıyor? Ne işine yarıyor? Satürn'ün olduğu bir gezegende ne işine yarıyor? Hiçbir işine yaradı oldu mu? Oldu. Kaçırdım. Ben kaçırmalar ustasıyım zaten. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne demiş? Diyor ki o kadar kaliteli görüşmeler yapıyor ki, o kadar kaliteli görüşmeler yapıyor ki insanlar hayran kalıyor. Sonuç? Haberler olumlu ama seninki sabırlıysa. %100 güvendiğin biri ise %100, bak %100. Onlar senin için bunu hallederler. Ama o insanlara gına getirmediyse. %100. %99 yok. %99,5 yok. %99,70 yok. 80 yok, 90 yok. %100 olmak zorunda. O algoritma onu bırakırken o kişi ona run tuşuna basıp da %100'ü gördün mü kendi gözlerinde? Gördüm. O zaman sıkıntı yok. Ama görmediysen, halleder dediysen sıkıntımız büyük. Aynen. Gelelim şimdi Oğlak burçlarına. Kariyer evi oğlum, boru mu? Aynen. Kariyer evi. Sayın Oğlaklar acaba orada ne yapıyorlar şu anda? Akıllı olun sayın Oğlaklar. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın Oğlaklar için? Bir süredir yolculuk halindeymişsiniz. Risklerden mi kaçıyordunuz delikanlı gibi söyleyin. Delikanlı yani biz bizeyiz burada. Delikanlı gibi. Risklerden mi kaçıyordunuz? Bir yolculuğunuz vardı çünkü yapmak istediğiniz şey bulunduğunuz noktada olmuyordu. Niye? Çünkü aşama yükseltmeye çalışıyordunuz. Aldığınız haberlerle beraber. Şimdi o haberler geldi. Geliyor yani. O haberlerle beraber değerlerini arttırma şansına sahipsin. Sen risklerden kaçmadıysan. Bu yolculuk risklere doğru gittiyse eğer, şu anda risklere doğru gittiyse eğer, şu anda o inşaatı çok güzel bir şekilde şekillendirip yükselme şansın var sayın Oğlak. Eğer o risklere girdiysen tabii ki. Aynen. Ve olay nereye doğru gidiyor? Kariyerinde hemen bakalım. Ben kutlama yapmak istiyordum. O yüzden o risklere gittim. O zaman şu anki haberler tamamen pozitif. Bitti. Aynen. Tamamen pozitif. Düzeni bir sonraki aşamaya taşıma oranın çok yüksek. Hatta kupaların onun üstü çıktıysa %100. Yeter ki sen o algoritmayı çalıştırmaya devam et sayın Oğlak Burcu. Nokta. Matematiksel olarak kusursuz. Mükemmel. Bitti. O paniği çalıştırırsa ama işimiz var. Aynen. Gelelim şimdi Kova burçlarına. 9 numaralı. Vay! Yani bütün hayat. Bütün yaşam standartları. Bildiğin gibi değil. Aynen. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart sayın kovalar. Sayın kovalar bir süredir resmen oyuyorlar böyle. Bu elmas olacak. Oymayı bırakmadıysan, pes ettiysen sıkıntı büyük. Oymaya devam ettiysen bu şimdi zaferle sonuçlanacak. Başka olasılık yok çünkü. Bak görüyorsun başka olasılık yok. Matematiksel, mantıksal başka bir olasılık yok. O elması yarattıysan o değerler şimdi geliyor. O değerler şimdi yolda. Sen sadece gidip adını koyacaksın. Bitti mi? Bitti. Game over. Done. Bütün denge oturdu. Tertemiz. Çaba sarf ettin mi? Ettin. Hak ettiğini almaya doğru mu? Evet. O zaman ben bunu hak ediyorum ve bu denge benim tarafımda oturmak zorunda diyeceksin. 9 numaralı bütün yaşam standardını oraya oturtuyorsun. Bitti. Sayın Kova. Nasıl bir oturtma o? Bir bakalım bir. Nasıl bir oturtma o? Hemen cümle kuruyorum. O oturtma bir güncellenme. Resmi bir güncellenme. Resmi bir güncellenme. O güncellemeden sonra yapacağın her türlü yaratıcı hamle sana artı matematiksel değer olarak geri dönmeye devam edecek. Aynen. Ve
O seni bir sonraki aşamaya götürecek. Yarattın mı? Yarattığın şey yeni yaratımlar çağırır. Yarattığın şey yeni yaratımlar çağırır. Bu. Dön! Gitgide tın tın. Çünkü oraya devasal bir enerji birikmesi oluyor. Onu karşıdan herkes, vay bu değerler kimin? Bu değerlerden nasıl faydalanabiliriz? Hani Türkiye'de çok güzel bir laf var. Para parayı çeker. Bundan dolayı. Gelelim şimdi sayın balık burçlarına. 8 numara ölüm evi. Of. Bildiğin gibi değil. Aynen. Bakacağız şimdi sayın balıklar. 8 numaralı ev. Başkalarının finansal kaynakları. 1 numaralı kart. Oradan kendi yaratımınızı sağlayacaktınız. Yaptınız mı? 2, 3. Ne diyormuş? Kupaların onlusu. O yaratımı sağlamak için siz başkalarının finansal kaynaklarından alıp onları kendinizinmiş gibi sahiplenip yönetip ondan sonra ben bunu resmen kendisininkiymiş gibi yönetiyor. Evet. İyi de bu senin değil. Niye pintileşiyorsun? Bu senin değil. Sen seninmiş gibi yapman güzel. Eyvallah. Bu bize ne kadar değer verdiğini göster ama oradayken pintileşmeyeceksin kardeşim. Oradayken pintileşmeyeceksin. Çünkü gelen haberler olumlu. Senin o kaynaklar senin değil. O kaynaklarla kendi kaynaklarını yaratacaksın. Tertemiz. Orada pintilik yapma şansın yok. Ben daha iyi biliyorum çekilin ben daha iyi. Balık ya. Sen matematiksel değerin senin eksi. Sen orada illaki en az çabayla en fazlasını bekleyeceksin. Ama bu şekilde insanların sana bir daha dönüş yapmasını engellersin. 8 numaralı ev çünkü bunu değil. 2 hop hopala. Bak insanları manipüle etme. Kendini hiç manipüle etme. Çünkü yapacağın hamlelerde elde edeceğin şans muazzam. Ve o şansla beraber o maddi dengelerini oradan 9 numaralı eve, oradan 10 numaralı eve muhteşem bir şekilde taşırsın. Sadece önce sen şu 2 kartı çok iyi kullan. Kendi bilinçaltını güncelle. Seni manipüle etmesine müsaade etme. Orasını güncellediysen bak bakalım karşındakiler ne kadar matematiksel olarak tutarlı. Sıkıntı ya orada ya orada. Ama senin sıkıntı olma meylin onlara göre daha yüksek. Çünkü balıksın. Ve işin sonunda bana bir şey vermenize gerek yok demek yine senin bilinçaltının oyunudur. Dikkat et. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik herkese arrivederci. Eyvallah.